Destur ya Rical. Medet ya Sultan Medet. İşte. Tekbir alalım. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ve lillahil hamd. Elfu salat, elfu selam. Ala seyyidil evvelin vel ahirin. Nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Tebi'ahu bi ihsan ila yevmiddin. Sümme salatu ve selam ala cemi'il enbiya el murselin. Zidhum izzan ve şerefen ya Rabbel alemin. Sümme selam ala ehli selam minel mu'minin min taifetil beni Adem min beni Can. Ve nekul Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz. Bizim meclise hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sayfası, İlyas sayfası, hoş geldiniz. Ne yapalım bildiğimizi veyahut bize söylettiklerini size söyleyeceğiz. Efendim, maksudumuz nedir? Cenab-ı Mevla'nın huzurunda ve sevgili Habibinin huzurunda bir şerefimiz olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu neye benzer? Bu arabaların içerisinde millet elinde silah ile böyle durur. Askerler hep silahla durur. Efendim, bir emre bakarlar. Düşman çıkarsa tedbirli bulunurlar ki düşmanın şerri uzak olsun. Biz de şimdi şeytan ile onun orduları efendim bize nişan alırlar. Nişan alırlar. Ne için? Bizim şerefimizi kaybettirmek için. Tetikte bekler onlar. Acaba bunu Allah yolundan çıkarabilir miyiz? Ne dersin? Çıkarabilir miyiz? Çıkarırız. Hele bu zamanda Laz uçaklarını bile çıkarırız. Lazlar derler ki bizden kuvvetli Müslüman yoktur. Onları bile yoldan çıkarırız. Öyle bir bizim eski insanlarımızın söylediği
bir tekerleme var. Kemaluddin eşeği yoldan çıkarır, sıbbanın oynaması. Sıbba durmaz ya, sıpa dersiniz siz. Biz sıbba deriz. Eşeğin yavrusunun oynaması diyor. Büyük eşekleri de yoldan çıkarır. Tam zamanındayız. Tiryakinin aklını başından alır, kahvenin o burdaması diyor. Kahve bor yaptığı vakitinde tiryakinin de aklını başından alır diyor. Şimdi millet bu temsil yoluyladır. Laz uşakları iyi anlar böyle şeyi. Neydi Şeyh Efendi bu mesela? İşte dinle yahu. Büyük eşeklerin aklını alıyor, küçük eşeklerin oynamaları. Şeyh Efendi şimdi bu mesele mühim meseledir. Çünkü biz Laz uşakları oyunlara gidiyoruz ve meraklıyız. Ne gibi bunun manası olacak? Acayip. Şimdi size bu sıpayla, eşek sıpasıyla eşeğin oynamasını tarif ederse akşama kadar sizin kafalarınız zaten biraz sonra bir şey ama öğrenemez ki. Sabah öğreteyim ben size onu. Onun manası böyle Laz uşaklara bakmasın şeye, gazetelere neyine bakalım? Bana bu gazete getir ve bakarım üstünde ne yazar? Trabzon İspor, Trabzon Spor, içine eder, sonra üstüne eder, sonra başına yüzüne su bastırır. İşte oyun. Sizden şeyin karşısında gözünüzü ayırmadan vay canına yahu. Havlu at buraya, vur buraya, devir buraya. Milletin işi bu. Yazıklar olsun. Camileri bırakıp da stadyum dedikleri hergeleler sürüsü içerisine girip de 11 bu taraftan 15 mi bir taraftan 15 20 15 o taraf 15 30 kişi mi? Ya hocam sen hiç spor oynamadın mı? Ne spor oynaması be? Bu yabancılık şeytandan gelme, şeytanları insanların üzerine musallat eden büyük şeytan insanların üzerine hücum ettirir. O Adem peygambere secde etmeyen şeytan havre spordur bu. Spor yapacağız. Sporu seviyoruz. Kör ediyorsun. İçine ediyorsun. Spor diye. O kaç kişi ve bu tarafta sen hiç
Ya bilirim. Söyleyeyim size. Kapıcı, 2 bek, 3 half bek. Sağ açık, sol açık, bir de ortada onları muhafaza eden 11 kişi. Ne ama ben bizi görüp pakla armanı mı sattım bunda? Ha? Bilirim. Spor yapıyor. Ne sporu be? Sana ne alakası var? 11 deli bu tarafta, 11 zır deli o bir tarafta. Efendim, ortaya bir top koyuyor. Ha tepmeyin mi, ha teptiğin kadar. 2 de kapı koydular. Gol! Gol! Hemşah! Bu insanların hayatı buna gitmiş şimdi. O herifleri efendim gelin be büyük sahada namaz kıldıracağız. Kimse gelmez. Ama şeytan çağırıyor. Televizyon istoru efendim Kastamonu Spor'la ne yapacak? Hesaplaşacak. Ne hesabı bu? Bekar efendiler. Sorma Efendim bu ne hesabı? Şimdi gazetelerde sporu bırakmışlar. Yaptıkları yalancılığıyla birbirinin bazına sarılıyor millet. Mübarek Ramazan-ı Şerif'te o sahalarda durup namaz kılacaklarına efendim spor diyerekten top sahalarına koşturuyorlar ve şeytan birbirlerine girdiriyor, kafasını yardırıyor, gözünü çıkarıyor, dişini kırdırıyor, çengesini kırdırıyor, eline ayağına kasıklarına tekme vuruyor. Ben bu nedir? Ey TC hükümeti ve onun ayarında olan bütün hükümetler, nedir bu yaptırdığınız bu millete? Eskiden bizim atalarımız Girit atar, at üzerinde talim eder, kılıç kalkan oynar. Vücutları gelişir. Gençlerimiz efendim düşmana karşı pehlivan olaraktan o talimleri yapardı ki daldığı vakitte düşman saplarına onların içerisine efendim tank toptan daha fazla heybet saldıkları için bu talimleri yaparlar. Şimdi onu unutturdu şeytan. Avrupalıyız, kör tepeniz. Avrupalıyız, her şeyimizi Avrupalı yapacağız. Nasıl? Avrupalı 11 kişi bu taraftan sana da. Bunlar kavga ediyor. Senin sporla alakan nedir? Sporumuzla alakamız Hoca Efendi biz 2 taraf oluyoruz. Efendim hangi taraf o bir tarafın sesine biner galip geliyorsa efendim o bir mağlup olanlar hınçlanıyor, bize hücum ediyorlar. Onlar hücum ediyor, biz bir gelin durur mu ya? Biz lazım şaklarıyız buraya. Tabanca bile çekeriz. Hançer çekeriz. Sopa çekeriz. Bizim Trabzonspor 1. gelecektir. Bu
bizim şimdiki Batı uygarlığına uyduğumuzun ilk alametidir. Bak böyle de konuşuyor. Yazdılar uşakları. Maşallah ya. Ne işler yahu? Spor diyor. Spor. Ondan sonra sayma neler oldu yahu, neler oldu bugünkü sporlar, bu gibi setat derler. Orada birbirimize giriştik ama İsrail giriştik. Yukarıdaki safta duran Trabzon spor taraftarları, aşağıda olan İstanbul Spor'a karşı hınçlanıp, öfkelenip, herifleri iyi tekmeledik yukarıdan aşağıya. Bugünkü maçımız, ne demek bu maç? Bu maç ne bileyim, maç yazıya bir şey vardı ama şimdi bu maç yazısını kaldırdılar, kibar olsun diyerekten ve maç yapıyoruz diyor aşağıya. Olmaya üstünüze yapasınız be, da sonra maç yapasınız diyerekten ortalığı batırasınız. Yok ya bir şey yok, nasıl yakırdı? Heyecandan be, heyecandan herifin. Gençler daha akılsız. Anladık. Gençler bir parça hava alır. Ya büyükler kimler? İşte onun için bize sözü başlattırdılar. Eşeği yoldan çıkarır, sıpanın oynaması. Onlar bile heyecanlanır. Bu zamanın insanların dini imanı spor. Köylere varıncaya kadar Karahisar spor, Afyon spor. Bu sözü söylemeyin. Tövbe estağfurullahal-azim. Eskişehir spor bilmez etmeye zaten o. Aman açma. Erzurum soğuktan akımları donmuş. Erzurum spor öfkelidir kime? Bu Lazlara, Laz sporlara. Ey Diyanet İşleri Reisi Bey, ey müftüler, yanlış söylüyorsak doğrultun. Bu zamanın Müslümanların işi bu oldu. Doğrultsanıza Şeyh Efendi işi uzatma. Bizim başbakanımız da top meraklısıdır. Ne yapalım, başbakan olduysa o merakını ben kabul etmem ki. Yok. Ne kabul edeceğiz? Başbakanımız atın üstüne binip de heybetle böyle oynasa sevinirim. Gidip de spor diye delilerin arasında oturmasını ben kabul etmem. Rey de vermem. Oy derler sende. Oy da oy. Oy da oy. Oy da oy. Oyma da oyma. Oy da oyma. Oy da oy. Oy da uyanma. Marşları var. Nasıl? Uyuyorsanız ben bu Laz uşakları. Bu mesele mühimdir. Mühimdir. Allah'a karşı şeytanı tutmanın manasıdır o.
Allah size hayır gösterir ve fındıklarınız da çürür, hamsiler de kaçar. Tütün, tütün de asfalt, onu bırak. Çaylarınız da satılmaz. Ha? Oy da oy da oy. Ne uyuyacağım ben bu şeytana? Çağırıyorlar. Uyasın diyor şeytana. Çünkü bu batı medeniyet demez. Ne der be? Uygarlık diyeceksin. Vay yahu, yeni çıktı turbanda bu uygarlık ki kimse anlamasın, her şeyimiz yenge olsun. Kesme aleti sonundan hepsini çıkar, benzeyersin bilmem neye. Merhaba, Laz uşakları. Ramazan, mübarek Ramazan gitti. İstanbul'un içinde böyle Laz uşakları, İstanbul'un içerisinde ne kadar var ümmet? Belki 15 milyon. 15 milyon insan var. Bizim oradaki camilerimiz 15 milyon Müslümanı sığar mı? İsterdim ki stadyum dedikleri bu top meydanlarını hasır döşesinler. İftar sofraları neyse yer bulursun. Lakin namaz için İstanbul'da kaç tane stadyum dedikleri meydanlar varsa ki her birerleri 10 bin, 20 bin belki daha fazla insan sığar. İsterdim, arzu ederdim ki o bütün stadyum dedikleri şeytan yerleri kapatılsın, hasırla döşensin ve densin ki bu şeytan dolaplarında ey Müslümanlar, camilerimiz bizi sığmıyor. Çok şükür Allah'a biz filan İnönü stadyumu meşhur şeyde Gazhane'de bilirim. Taksim stadyumu, Maşka stadyumu, Beşiktaş Şekertmesi istasyonu. İstasyon oldu be o. Stadyum mu? Açılmıştır ümmeti Muhammedi kulları. Gelsinler, teravih kılsınlar. Ah yazıklar olsun. Ne güzel Allah'ımızın çıkacak bu millet. Devlet milleti terbiye eder. Devlet başıboş bıraktı. Hürriyet dedi, istediğinizi yapınız. Hürriyet dedi ve millet böyle berbat oldu. Osmanlı'nın ırzı ve namusu birinci derecedeydi. Oyun oynamazlardı. Ancak harp ederekten şecaatlarını ve mertliklerini gösterirler, aslanlardı. Şimdikiler, şimdi kaç tane şey var, o top meydanı var İstanbul'da şimdi. Ben sormaya ama bizim memlekette bile 10 tane stadyum varsa 15 milyonluk İstanbul'da kaç tane var? Ben deyim sana 100, sen değilsin 200. Bu kadar millet stadyuma koşturuyor. Camilerin isabı nedir?
Diyanet Reisi Bey, ne söylemek? Ramazan-ı Şerif münasebetiyle fetva çıkarıyorum ki bu top oynaması, top deme Şeyh Efendi yahu, futbol de, futbolun oynandığı bütün sahaların camiye teravih namazı için cami gibi kullanılmasını fetva veriyorum ve emrediyorum. Var mısın söylemeye? Değilse çıkart şeyi de teslim et o hükümete, de ki biz böyle işlere karışmayız. Biz bu mesuliyeti alamayız. Mübarek Ramazan gününde millet setadyum dedikleri bilmem gavurca bir isimle andıkları bu yerlerin böyle millete parayla satılmasını ve geceleri boş olduğu halde açılmayışını protesto ederim ve müftülükten vazgeçerim. Ne diyecek? Söyle, haklı söylediğimiz. Gerçi benim lügatım şimdi, ben istersem yüksek lügatla konuşurum Allah'ın izniyle. Aciz değilim. Lakin halk seviyesinden konuşuyorum ki insanlar anlasın. Çünkü emir bize kellimun nâse alâ kaderi ukulihim. İnsanlara akılları miktarınca konuşunuz. Akıllarının müstevasının üstüne çıkma. Çıkarsa anlamazlar. Hangi müstevada bulunuyorsa o lügatı kullan. Ben de 72,5 milyon buçukların da var lisan konuşmaya Allah'ın izniyle. Buçuk lisan varsa onlarla da konuşurum. Kuş dili Süleyman Peygamber'e öğretilmişti. Kuş dilinden de Allah-u Zülcelal ümmeti Muhammedi kullarının aleyhissalatu vesselam efendim, Allah şanını izhar eylesin. Amin. Kuş dilini onun ümmetlerinden bilen olduğu vakitte ümmeti Muhammedi'den sallallahu aleyhi ve sellem kuş dilini bilmeyecek adam var mı? Var. Var. İstanbul içinde yalnız 700 kimse var ki kuş dili bilir. Arabul. Benim dilim başka dil. Benim dilim kuş dili değil. Bu insanların düştüğü seviyesizlikte durup konuşturuyorlar beni. Seviyesiz insanlara konuşturuyorlar. Seviyelerini yitirmişler. Seviye insanlığın şanıdır, şerefidir. Bir insan var ki, bir millet ki halali haram eder, haramı helal eder seviyesini kaybetmiştir. Kabil-i hitap değildir. Gideceklerdir. İşte nereden nereye yahu bu meseleyi de estağfurullah söyleten söyletti bugün. İbretli. Şimdi biz tefsir okunacak adam değiliz. Hadis-i şerif okuyup mana verecek adam değiliz. Lakin avam tabakasının içerisinde söyleriz. Biz alim davasında değiliz. Gösteriş davasında edeceğimiz yok. Ne yapacağız gösterişi bundan sonra? Kime gösteriş yapacağım? Kadınlara yok.
Erkeklere yok. Okumuşlara yok. Ne işi? Onların seviyeleri seviyesizlerin seviyesiz makamında onlara hitap edecek insanlar var. İslam'ın içinde kuş dili bilen de var. Değil insanların konuştukları dilini bilmesin, kuş dilini bilen 700 zat var onun içinde yalnız. İstanbul boş değildir. İsterse o zatlar çok ileri gidildi de belki ortalığı sallarlar da. Belki bazı kimseleri ileri gittiklerinden, şerde ileri gittiklerinden dolayı onları öyle bir sallarlar ki ne aşağısı kalır ne yukarısı kalır. Teleme deriz biz. 24 saat gönderirler o bir tarafa. Sonra ne derler? Laz uçakları filan kimse, filan bakan, filan baktıran birdenbire kalp krizine uğramış bizim maden ocaklarındaki glizo derler. O zehirli havayı almış, düşmüş. Hemen kaldırmışlar onu çok büyükse tayyareyle. Tayyare deme, uçakla uçurtmuşlar. Nereye? Hastanenin damına kondurmuşlar. Hemen indirmişler aşağıya. Demişler ki bu kimse bize iyi bir şey bırakır herhalde. Bunu hemen ağır bakıma koyalım ve boyuna nefeslendirelim. Oksijen çadırına bunu koyalım. Görünsün ki yaşıyor, her gününde buna 1 milyon yazalım. Öldüğü halde tertibat yapalım ki işte gözünü açtı, işte göğsü kalkıp oturuyor, işte altına ediyor. Bu haline düşürdüler. Bu Avrupa'nın kafiri ve Avrupa'da milleti yıkan John Türkler. John Türk dediği gavur Türk. İmandan, İslam'dan uzak gavurlar demektir o John Türk. Yeni Türk. Biz yeni Türk, yeni Türk tanımayız. Biz Osmanlıyız. 40 günde bütün Anadolu'yu tertibata sokacak kuvveti var Allah'ın şeriatının. Bıraksınlar, gelsin, sahibi yapsın bakayım. 40 gün yetişir, süt liman olur. Ey ya Rabbi, sen bilirsin halimizi. Top da oynadık bugün milletiyle. Şeyh Efendi berekat ağzını deniz meselesine açmadın ki işimiz büsbütün berbat olacaktı. İşimiz büsbütün rezalet olacaktı. Bizi ne rezalet haline düşürdüler, berekat ağzını açmadın. Açma. Bana şimdi onların ruhaniyetleri bana bu tebligat veriyor. Şey etme diyor çok. Yine söyleme. Öyle olursa millet bitti demektir. Millet kalan kalacak, biten bitecek.
Giden gidecek, kalıcı değildir. Lakin ey Laz uşakları, siz temiz geldiniz ananızdan, temiz gidesiniz kabrinize, buna gayret et. Bilesin, Allah'ı tanıyasın. Sana nasihatımız bu. Kötü nefsimize uymayalım. Allah'a ve Resulüne itaat edelim ki şerefimiz ondadır. Karılarını çıplak gezdiren bir millet Allah yanında kıymeti olmaz. Allah'ın emirlerini bozan bir milletin Allah yanında kıymeti olamaz. İçkiyi ve onun emsalini yasak etmeyen hükümetlerin Allah yanında bir değeri olamaz. Ve hiçbir işleri açılıp ileri gidemez. Gökyüzünden altın yağsa bunların elinde bir tane bulunamaz. Allah bu mübarek günlerin işte koca Ramazan geldi. Efendim, yarın pazartesi, 2 gün sonra elveda ya şehre sıyam, elveda ya şehre sıyam vel kıyam vel ikram. Bizden şikayet etme, varıp dergaha deyiver. Bizim için afu dile, sana hürmet edemedik. Çağırırlar desine. Şimdi onu kaldırdılar. Kaldıranların Allah vücutlarını kaldırsın. Ümmete musallat olmuş olan ins ve cin şeytanlarını Allah tepeletsin. Amin. Dalsın Müslümanlar. Olacak, Müslümanlara kusura gelecek. İyi dikkat et ey Laz uşaklarım. Bugün yatağında yatırsın, yarın kabrinde yatırsın, unutma. Ben sağlamım deme, ben zenginim deme, ben valiyim deme, ben milletvekiliyim deme, başkapanım deme, bakanım deme, bakmayanım deme. Ben paşayım, ben şu general, bu general deme. Bakarsın sabah ruhun uçmuş, kalıbın kalmış. Sen nereye gömeceğiz de millet müzakereye düşer. Huzur-u Resul salavatullah selamu aleyh Hazretlerinin komşuluğunu iste, yalvar. Bir gün ölüm bize yetişecektir. Ya Rabbi, Habibinin komşuluğu olmasa onun sevdiklerinin komşuluğunu bize nasip eyle ki onların üzerine rahmet eder, o rahmetten bize de gelsin. Peki merhaban. Ey kavm-ı Laz, Laz kavmi efendim ve bütün Anadolu'da bulunan Müslümanlar efendim dinlesinler ve kendilerini idare etsinler. Biz bu tayfayız. Biz şu tayfayız geçmez. Cenab-ı Hak ameline baktırır. Doğru muydu yaptığı, eğri mi? Doğru yolda mı gidiyordu, eğri yolda mı? Soracaktır. Doğru yoldan ayrılma, şerefin ondadır. Ve minallâhe tevfik bi hürmetil habib ya Rabbi. Ya Rabbi. Sen bizi affeyle. Fatiha.
Sadi Bey çok gülüyor orada. O da Lazlar'dandır acaba. Tabii. Ha? Aslında Trabzonsporlu yani bütün bombardıman ona gitti. Ne? Efendim bütün bombardıman böyle Salive'ye gitti. Ben böyle kenara çekildim. Trabzonspor. Evet, devamlı bu Trabzonspor'dan bombardıman yedi. Maşallah. Bu başka mesele. Maşallah Çok mu? efendim. Antika mesele. Çok doğru. Tam Hak. hak mesele. Amenna ve sedde. Yanlış olanın doğrusu gönderiyor. Evet efendim. Tövbe yarabbi, tövbe yarabbi. Bizi ıslah edecek kulları yolla yarabbi. Dinimizden ikrah edenler naberiyid olsun. Amin. Aramızdan gitsinler. Amin. Ey Rabbimiz bizi de kötü nefsin eline bırakma, şeytana uydurma, asilerin yoluna düşürtme. Senin kulluğunla şereflendir bizi ya Rabbi. Allah Allah. Fatiha. Bütün bombalar böyle geçti. Merhaba ya, Merhaba nasıl? merhaba maşallah sayın. Merhaba Laz Allah uşaklar. razı olsun Merhaba Laz. Öfkelenme ha. Öfkeleri sonra vereyim ha. Estağfurullah efendim. Yani bizi çağırdığında şeref duyuyorum. Tenezzül buyurup huzuruna çağırıyorsun bizi. Böyle mübarek sohbetlerini dinliyorum. Allah aşkına. İmanımız kuvvetleniyor, görüşümüz genişleniyor. Ne sohbeti? Tabii anlatamam. Çok neler bahşediyorsun anlatamam onları efendim. Baba Tahsin ne sohbet? İşte çöplükte oturan adamların Estağfurullah efendim. yakınısını söylüyorum. İleriye doğru açamıyor, bizi açamıyorlar. Çünkü anlayan kimse yok. Doğru efendim. Kalplerinize ferah verecek şeyi söylemeye bir yol yok şimdi. Hepsi insanımız biz de dahil şaşkın oldu. Tövbe ya Rabbi. Şöyle ey Laz uşaklar, ey Müslüman. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe estağfurullah. Bununla beraber bizim tövbemizi kabul eden, bizden nimetini kesmeyen Cenab-ı Allah'a şükür ya Rabbi, şükür ya Rabbi, şükür elhamdülillah. Ne güzel Allah'a şükretmek. Ne güzel Allah'a tövbe etmek, tövbekar olmak. Fatiha. Çok beğendim. Hepsi şahane. He? Maşallah efendim. Baştan Yani biz sona. o kadar bilmiyoruz efendim topu yani. Allahu Ekber. He? Yani topun kuruluşunu bir anlattın. Yani teknik direktörler öyledir. Söyleyeyim. Efendim Ramazan bitmiş. Bir Laz'a demiş ki Ramazan demiş geçti. Çok şükür demiş. Çok memnun kaldık Ramazan'dan. Acaba demiş Ramazan da demiş bizden memnun kaldı mı diye sormuş öbür Laz'a. Öbür Laz da cevap vermiş. Nasıl konuşuyorsun sen demiş. Memnun kalmasa demiş her sene demiş 10 gün önceden gelir mi demiş buraya. Gördün mü? Ne lazım be bunlar? Ne ince zeka. Ne akıl be. Evet.